İşte yalnızca cesur dağcıların değil, pek çok insanın merakını cezbeden ve hayalini süsleyen o zirve. Everest. Dünyanın en yüksek yeri. Gelin hep beraber en yüksek noktasından dünyaya şöyle bir bakış atalım. Biz bugün Everest'i dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı olarak biliyoruz. Peki bunun ne kadar zamandır farkındayız dersin? Neredeyse 300 yıl boyunca dünyanın en yüksek noktası Ant Sıra Dağları içerisinde bulunan Chimborazo volkanı olarak bilinmekteydi. Aslında yüksekliği 6267 metredir. 19. yüzyılda bu bilgi tamamen çürütülmüştür ve yeni şampiyon Nanda Devi Dağı olmuştur. İlginçtir ki Hindistan'da bulunan 7816 metre yüksekliğindeki Nanda Devi Dağı, günümüzde en yüksek dağlar listesinde 23. sırada yer almaktadır. Fakat bu dağların bir zamanlar en yüksek dağ olarak kabul görmelerinin sebebi oldukça ilginçtir. Dünyanın çatısı, yani Everest'e sahip olan Nepal, uzun süre babadan oğula geçen başbakanların yönetiminde kalmıştır. Bir tecrit politikası benimseyen Nepal, 1951'e kadar dış dünyaya kapalı kaldığı için bu büyüleyici güzellikle tanışmamız biraz zaman almış gibi görünüyor. Himalayalarda Çin-Nepal sınırı üzerinde yer alır. Çin ve Nepal'in 2020'de kabul ettiği resmi verilere göre dağın şu anki yüksekliği 8848 metredir. İngiltere'nin Hindistan Sömürge Yönetimi'nin Kadastro Genel Müdürü George Everest'ten sonra yerine göreve gelen Andrew Waugh, dağa isim olarak Selefi Everest'in adını önerir. Londra Kraliyet Coğrafya Cemiyeti bu teklifi kabul eder. Böylelikle dünyanın en yüksek dağının adı Everest olarak belirlenir. Everest'in bulunduğu Himalayalar yaklaşık 40 ila 50 milyon yıl önce Hindistan-Avustralya plakasıyla Avrasya plakasının çarpışmasının ardından oluşmaya başlamıştır. 1990'ların sonlarından bu yana Everest'te bulunan küresel konumlandırma araçlarından elde edilen bilgilere göre dağ her yıl 1-2 santimetre kadar yükselmeye devam etmektedir. Bir diğer deyişle Everest Dağı'na tırmanan herkes aslında bir miktar farklı yüksekliklere tırmanmaktadır. Everest, tahmin edeceğiniz üzere çok soğuk. Zirvedeki ortalama gündüz sıcaklığı Temmuz ayında -19 derece civarındayken, en soğuk ay olan Ocak ayında -36 derece ile -60 derece aralığında değişmektedir. Zirvede esen ani fırtınalar sıcaklığı çok hızlı bir şekilde düşürebilmektedir. Everest'in zirvesinde esen rüzgarın hızı saatte ortalama 160 kilometreye kadar ulaşabilir. Tüm bu nedenlerle Everest, dağcıların donma riskinin en yüksek olduğu dağlardan biridir. Everest'in zirvesi her zaman karla kaplıdır. Kar seviyesi Eylül ayında en yüksek, Mayıs ayında en düşük seviyededir. Zirve ve üst yamaçlar atmosferin üst kısımlarında yer aldığı için solunabilir oksijen miktarı deniz seviyesindekinin sadece 1/3 kadardır. Dolayısıyla hava koşulları ve oksijen yetersizliği, canlıların ezici çoğunluğunun bu kadar yüksekte barınmasını engellemektedir. Her ne kadar düşük basınç ve yetersiz oksijen bu yükseklikte yaban hayatını imkansız kılsa da bir canlı imkansızı başarmıştır. Everest, nadir görülen bir örümcek türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu örümcekler yarıklarda saklanmaktadırlar. Zıplayabilen bu siyah örümcekler, rüzgarların taşımış olduğu donmuş böceklerle beslenmektedir. Şimdi, bütün zorlu koşullara göğüs germeye hazır olanlar için eşi benzeri olmayan o manzaraya nasıl erişilebileceğini konuşalım. Everest Dağı'nın zirvesine ilk defa 1953 yılında çıkılmıştır. O ilk tırmanıştan bu yana zirveye yaklaşık 5000 kadar kişi çıkabilmiştir. Everest'e tırmanmak için yapman gereken ön hazırlıklar hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple Everest'e tırmanabilmek için en az 1 yıllık özel eğitime gereksinim vardır. İhtiyaç duyulan kondisyona erişebilmen için eğitim süreci boyunca yürüyüş süresini, mesafeyi ve yüksekliği kademeli olarak arttırman gerekecek. Sağlık koşullarının ve kondisyonunun iyi olmasının yanı sıra iyi bir zihinsel hazırlık tırmanışı kolaylaştıracak. Everest gibi yüksek bir dağa tırmanmadan önce aşırı soğuk havalarda, yüksek yerlerde, kayalık ortamlarda, karda ve buzda yüklü bir sırt çantasıyla yürüme ve tırmanma egzersizleri yapman gerekiyor.
Şüphesiz dünyanın çatısına tırmanmak, dağın resmedilmeye değer karlarla kaplı olan yamaçlarında birkaç gün boyunca yürümek anlamına gelmiyor. Deneyimsizsen veya herhangi bir hastalığın minimum bir riskine bile sahipsen, ortalama yüksekliğe alışma dönemine ihtiyacın olacak. Bu da dağın yamaçlarında yer alan 5100 metre rakıma sahip olan ana kampta keşif yaparak geçireceğin 30-40 güne denk düşmektedir. Sadece bu yolla tırmanmaya devam edebilirsin. Hazır olduğun zaman ana kamptan zirveye olan yolculuk yaklaşık 7 gün sürmektedir. Zirveye ulaştıktan sonra da ana kampa geri dönmek için toplamda 5 güne ihtiyacın olacak. Tırmanışı bu denli zorlu olan Everest, başka bir alanda daha rekortmen. Everest, dünyanın en yüksek mezarlığıdır. Dağcılar yukarı çıkarken yarı yolda kalmış dağcıların cesetlerinin yanından geçmek zorunda kalırlar. Bu sebeple Everest Dağı tırmanışı, dağcıların kendilerini psikolojik olarak da hazırlamaları gereken bir tırmanıştır. Everest Dağı'ndaki cesetleri indirmek oldukça zor olduğu için 200'den fazla cesedin dağın farklı yerlerinde olduğu düşünülmektedir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle bu cesetler her zaman donmuş ve katı haldedir. Ölümlerinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen cesetlerin çoğu neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuştur. Örneğin 1924'te ortadan kaybolan George Merlin'in cesedi 1999'da donmuş halde keşfedilmiştir. Ama ceset sanki neredeyse dün ölmüş gibi görünmektedir. Öte yandan zirveyi amaçlarken yaşamını yitiren bu dağcıların bedenleri bugünün dağcıları tarafından rota belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin Yeşil Bot. Everest Dağı'nın kuzeydoğu ana sırt yolunda bir dönüm noktası haline gelen bölgede kimliği belirsiz bir dağcının cesedine verilen addır. Cesedin 1996'da Everest'te ölen Hintli bir dağcı olduğuna inanılıyor. Yeşil bot terimi ayaklarındaki yeşil dağcılık botlarından geliyor. Ölümlerin çoğu ölüm bölgesi denilen bir bölgede, yaklaşık 8000 metre yükseklikte gerçekleşmektedir. Bu bölgedeki oksijen oranı deniz seviyesindekinin 1/3'e iner ve vücudun çalışma mekanizmasını etkileyerek ölümlere sebep olur. Helikopterlerin bu yüksekliğe uçması ve o bölgede asılı kalmaları çok zordur. Dolayısıyla burada ölen kişilerin cesetleri şimdilik bir süre daha orada duracak gibi görünüyor. Dağın zirvesi bir yemek masası büyüklüğündeki küçük bir kar kubbesidir. Bu zirvede sadece 6-7 dağcının ayakta durmasına ve manzaranın tadını çıkarmasına izin verecek kadar yer vardır. Bu zorlu tırmanışı zirvede sonuçlandırmak çok büyük bir mutluluk olsa gerek. Everest Dağı'na 1995 ve 2018 yılları arasında 22 tane Türk dağcı tırmanmıştır. Everest'te ilk tırmanan Türk dağcı 17 Mayıs 1995'te zirveye ulaşan Ali Nasuh Mahruki'dir. Şu ana kadar tırmanan en genç kişi 8. sınıfta okuyan Kaliforniyalı bir öğrencidir. Kendisi Everest'te tırmandığı zaman 13 yaşındadır. Diyelim ki bütün hazırlığını yaptın. Bütün riskleri de göze aldın. Bu kadarı yeterli sanıyorsan yanılıyorsun. Everest tırmanışı oldukça pahalı bir deneyimdir. Dağcılar ancak 35.000 ile 100.000 dolar arasında bir para harcayarak bu dağa tırmanabilirler. Bu maliyetin içinde uyku tulumu, oksijen tüpü, çadır, bot, tıbbi ihtiyaçlar, yiyecek ve yüksek irtifa teçhizatları yer almaktadır. Everest Dağı aynı zamanda dünyanın en kirli dağlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu kirliliğin en temel sebepleri altyapı eksikliği ve turistlerden arda kalan yiyecek paketlerinden tutun, birikmiş eski ekipmanlara kadar yüksek oranlarda biriken çöp akınıdır. Şimdi bir düşün, bütün risklere ve zorluklara rağmen eğer imkanın olsaydı, yalnızca birkaç dakika dünyaya en tepeden bakmak için Everest'e tırmanmak ister miydin?